Hepinize merhabalar. Şimdi Babuşkinskaya metro durağında indim ve Babuşkinski Parkı'na geldim. Babuşkinski Park kelime anlamı olarak nine parkı anlamına geliyor. Babuşka Rusça'da nine demek. Şimdi ben bu videoda hem size bu parkı göstermek istiyorum hem de Türkiye'den Rusya'ya gelen bir turist olarak burada karşılaşabileceğiniz ilginç durumları anlatacağım. Evet, parka geldik. Şimdi buradaki beni etkileyen durumlardan bir tanesi de şu oldu. İnsanlar kaç yaşına gelirlerse gelsinler içindeki çocuğu öldürmüyorlar. Şimdi bunun örneğini size sol tarafta göstereceğim. Bakın burada her yaştan insanlar dans ediyorlar. İçindeki çocuklar hiçbir zaman için ölmemiş. Bunu hemen hemen her parkta görebilirsiniz. Şimdi sizlere hangi konuda, hangi bölgelerde dikkatli olmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi birincisi havalimanları konusu. Havalimanlarında sigara içmeniz kesinlikle yasak. Bu konuya çok ehemmiyet gösteriyorlar. Bunu söyleyeyim. Tabii ben burada her durumu anlatmayacağım. Bunun sebebi de şu: Rusya devletinin güvenliğini tehlikeye atmak istemiyorum. Dolayısıyla bazı şeyleri size detay vermeden anlatacağım. Havalimanları konusunda dikkat etmeniz gereken şey sigara konusu. Bunun dışında gelelim sokaklara. Şimdi birçoğunuzun aklında şu soru var: acaba sokaklar güvenli mi? Ben de bunu çok düşündüm buraya gelmeden önce. Çünkü ben buraya gelmeden önce Moskova'da, Dağıstan'da ve daha birçok yerde terör saldırıları oldu. Ben de düşünüyordum acaba gitsem mi gitmesem mi diye, ama cesaretimi toplayıp buraya gelmeye karar verdim. Ve size şunu söyleyeyim: siz burada bir yabancı olduğunuzu bilerek yaşarsanız ve kurallara uyarsanız kesinlikle sokaklar çok güvenli. Bunu size özellikle belirtmek istiyorum. Ve bu konuda şunu da söylemem gerekiyor: vatandaşlarının güvenliğini bu derece önemseyen Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, Rusya Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Sayın Sergey Shoigu'ya, Rusya İçişleri Bakanlığı'na, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ve Rusya Milli Savunma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Sokaklar gerçekten inanılmaz derecede rahat ve güvenli. Bunu burada belirteyim. Dolayısıyla sizin de aklınızda kesinlikle bu konuda bir soru işareti kalmasın. Bunun dışında buradaki sokaklarda ister bayan olun, ister erkek olun, rahat tek başına gezebilirsiniz. Kimse size ne yaptığınızı sormaz. Örneğin bir bayansanız, bizim Türkiye'de bazı salakların yaptığı gibi hiç kimse size giydiğiniz kıyafet yüzünden laf atmaz. Bunu burada belirteyim. Bayanlar açısından da çok güvenli. Bunun dışında burada dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de şu: kaldırımlar. Rusya'daki en küçük kaldırım Türkiye'deki bir şeritli bir otobana eşdeğer. Dolayısıyla sokaklarda rahat yürüyebiliyorsunuz. Bunu da burada belirteyim. Şimdi
güvenlik konusunda dikkat etmeniz gereken bir önemli husus daha var. O da şu: metro kullandığınız zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim Türkiye'de bir erkek özel güvenlik görevlisinin bir bayanı ve bir bayan özel güvenlik görevlisinin bir erkeği araması kesinlikle yasaktır. Ancak Rusya'da böyle bir yasak söz konusu değil. Şöyle daha bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Örneğin ben sırt çantasıyla seyahat ediyorum. Her gittiğim yerde bu böyle. Benim sırt çantamı bir bayan özel güvenlik görevlisi dedektörle arayabilir. Veyahut siz bir bayansınız, örnek veriyorum. Sırt çantasıyla seyahat ediyorsunuz. Sizin çantanızı bir erkek özel güvenlik görevlisi dedektörle arayabilir. Bu burada tamamen yasal. Dolayısıyla buraya geldiğinizde bu konuya dikkat edin ve güvenlik görevlilerine kesinlikle bir sorun çıkarmayın. Sizin çantanızı aramak istediğinde bir güvenlik görevlisi, onlara direniş göstermeyin. Bu konu özellikle ehemmiyetli. Bu konu çok önemli. Şimdi bunun dışında parklar konusu. Benim dikkat ettiğim şey şu: parklara hiçbir şekilde sivil araç giremiyor. Normalde Türkiye'de olsa sivil araçlar girebilir. Ama burada parklarda özel olarak görevli olan araçların dışında sivil araçlar giremiyor. Size bunu söyleyeyim. Dolayısıyla parklarda rahat rahat sporunuzu yapabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Çocuklarınızı buraya getirebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Şimdi anlatmak istediğim bir diğer önemli konu şu: Rusya devleti Müslümanlara özellikle önem gösteriyor. Yani Fransa'da olduğu gibi Müslümanlara karşı bir ön yargı yok. Hem devlet ön yargılı değil, hem de burada yaşayan insanlar Müslümanlara karşı, Türklere karşı ön yargılı değiller. Bunu burada size belirteyim. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Cuma günleri biliyorsunuz Müslümanlar için önemli olan bir gündür. Ve cuma namazı kılarlar. Ben Moskova'da cuma namazına gittiğimde şunu gördüm: cuma namazı bitene kadar Müslümanlar özellikle korunuyorlar. Sadece şu örneği vereceğim, yine Rusya devletinin güvenliğini tehlikeye atmamak için. Caminin olduğu bölgeden bir tane ana yol geçiyor. Cuma namazı bitene kadar o ana yol araç trafiğine kapatılıyor. Ben sadece bu örneği vereceğim size. Daha fazla detay anlatmayacağım. Ve şöyle söyleyeyim, bir Hristiyan ülkenin bunu yapması gerçekten benim saygımı kazandı yani. Normalde şunu diyebilirler: yani biz Hristiyan bir ülkeyiz ve Müslümanlar umurumuzda değil diyebilirler normalde. Ama Rusya devleti şu an Müslümanlara karşı böyle bir tutumu sergiliyor ve bir Müslüman olarak bu benim gerçekten takdirimi kazandı. Bunun dışında yemekler konusu. Burada Müslümanlara uygun da yemekler de var. Her yerde rahatlıkla Müslümanlara uygun yemekleri bulabilirsiniz. Özellikle Rusya mutfağında benim akroşka, kaşa, zapikanka, buterbrodu ve blinçiki çok hoşuma gitti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli yemekler.
Bunun dışında Türkiye'den gelenler şunu görecekler. Moskova'da hayat Türkiye'ye nazaran daha ucuz. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Moskova'nın sadece pahalı olduğu 2 tane konu var. Birincisi ev fiyatları konusu. Bir ev satın almak istediğiniz zaman gerçekten bizden biraz daha pahalılar. İkincisi de kıyafet konusu. Kıyafetler de Türkiye'den daha pahalı ama bunun dışında diğer birçok şey Türkiye'den kat ve kat ucuz. Örneğin bir tane bira 20 lira bile değil. Bunun dışında mesela bir süpermarkete gittiniz diyelim ki. Burada insanların süpermarkete evcil hayvanlar ile girdiğini görebilirsiniz. Bu Rusya'da gayet normal bir durum ama Türkiye'de yasak. Yani siz burada evcil kedinizle veyahut köpeğinizle rahatlıkla bir markete girebilirsiniz ve alışverişinizi yapabilirsiniz. Bir diğer taraftan şimdi dikkatimi çeken konulardan bir tanesi şu. Burada başıboş köpek sorunu yok. Burada hemen hemen her köpek sahipli ve bu insanlar parklara mesela köpekleriyle beraber gelebiliyorlar ve köpekler hiçbir insana saldırmıyor. Bu da ayrıyeten önemli bir konu. Bunun dışında burada mülteci sorunu yok. En önemli şey bu. Daha doğrusu en önemli şeylerden bir tanesi bu. Mülteci sorunu yok. Dediğim gibi bu konularda gerçekten güvendesiniz. Size bunu söyleyeyim. Bunun dışında size değişik olarak gelecek konulardan bir tanesi de yine Müslümanlar için geçerli bu. Buradaki tuvaletlerde şey yok. Taharet musluğu yok. Onu belirteyim. Taharet almanız için yanınıza bir tane şişe alın. Yani bu sorunu da bu şekilde çözersiniz. Şimdi bu ülke biliyorsunuz yaptırımlarla boğuşan bir ülke. Çalışma sistemlerini de anlatayım. Bazı özel sektörlerde izin günü 2 gün. Devlet sektöründe zaten normalde de izin günü 2 gün ama özel sektörde Türkiye'de izin gününüz 1 gündür. Ama burada özel sektörlerde de izin günlerinin 2'şer gün olduğunu duydum. Sadece duyduğumu söyleyebilirim. Doğrudur veyahut yanlıştır. Bunu bilmiyorum. Ama Türkiye'de olsa 1 gün. Ve onun dışında size şunu da söyleyebilirim. Ben burada gittiğim her yere tek başına gidiyorum. Ve burada Yandex veyahut Google haritalar iyi çalışmıyor. Bunu da burada söyleyeyim. Yani bir yere gidecekken kendinizi bambaşka bir yerde bulabilirsiniz. Bunun da sebebi yaptırımlar değil. Sadece bunu söyleyeceğim. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki ne zaman hani bir konuda yardıma ihtiyacım olduğunda buradaki insanlar bana çok yardım ettiler. Buradaki kolluk kuvvetleri
çok çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Burada ben hiç kötü bir şey yaşamadım. Bunun dışında Türkiye ile Rusya'yı şimdi ayıran en önemli konulardan bir tanesi de şu: Rusya'da insanlar siyaset konuşmuyorlar. Ve gerçekten bu konu çok önemli. Siyaset burada Türkiye'de olduğu gibi insanlar kutuplaştırmıyor. Siyaset konuşmuyorlar. Siyaset maalesef bizde, daha doğrusu Türkiye'de insanları kutuplaştırmış durumda. Burada böyle bir şey yok. Burada yani kolay kolay insanların sizle siyaset konuştuğunu göremezsiniz. Bu bence çok önemli bir şey. Ve buradaki insanların neden daha huzurlu olduğunu ben bu şekilde anladım yani. Bunun dışında ulaşım. En önemli şeylerden bir tanesi. Ulaşımı çok gelişmiş bir yer. Çok gelişmiş. Örneğin buradaki insanlarda bir yerlere geç kalma endişesi yok. Mesela diyelim ki metroya bindiniz. Daha doğrusu metroya binmek istediniz ama metroyu kaçırdınız. Örnek veriyorum. Hiç üzülmenize gerek yok. 20 saniye sonra, 30 saniye sonra hemen yenisi geliyor. Normal çalışma saatlerinde. Ama normal çalışma saatlerinin dışında bazen bunun 3-4 dakikaya uzadığı oluyor. Bu da 3-4 dakikaya uzaması Rusya'da çok nadir karşılaşılan bir durum. Onu da belirteyim. Ayrıca metrolar çok geniş. Ve metrolarda Sovyet mimarisini görmeniz mümkün. Yani gerçekten de güzel süslemişler. Tabii Türkiye'deki metrolar ne durumda onu bilmiyorum. Türkiye'de hiç metro kullanmadım. Bunun dışında bizde mesela şöyle bir şey var. Bir iş yapan bir insanı gördüğümüz zaman kolay gelsin deriz. Bizim kültürümüzde bu var. Ama Rusya'nın kültüründe böyle bir şey yok. Şimdi ben buradaki bazı insanlara kolay gelsin dediğimde hiçbir şey demiyorlar. Bu tamamen onların kültüründe olmadığından dolayı. Ama bazıları ise teşekkür ediyorlar. Bunun dışında çok bilinenin aksine sıcakkanlı insanlar olduklarını söyleyebilirim. Yani buradaki halktan kesinlikle yardım istemekte korkmayın. Şimdi bir diğer önemli konu dilenciler konusu. Buradaki dilencileri şöyle size özetleyeceğim. Şimdi burada bir Müslüman kesime ait dilenciler var. Bir de Hristiyan kesime ait dilenciler var. İkisinin arasındaki, daha doğrusu Türkiye'deki dilencilerle farkı şu: özellikle Hristiyan kesimde genç yaşta dilenen hiçbir insan yok. Ve buradaki dilenenler de şöyle dileniyor. Önünde bir tane yazı oluyor Rusça. Sadece bu. Bekliyor yani. Ama buradaki Müslüman kesimde bu durum tam tersi. Genç yaştan maalesef dilenciliğe alıştırıyorlar. Bunu ben Cuma namazının çıkışında da bizzat gördüm. Ama Rusya'daki Hristiyan kesimdeki dilenciler Türkiye'de olduğu gibi yani sizden bizzat sesini kullanarak, daha doğrusu, para istemiyor. Bir köşede oturuyor. Önünde de Rusça bir yazı var. Bu kadar yani. İnsanları rahatsız etmiyorlar.
Bunun dışında şöyle söyleyeyim. Yanınızda taşımanız gereken evraklar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki vizeniz, pasaportunuz. Diğeri havalimanında size verecekleri göçmenlik kağıdı. Ve bir diğeri ise registrasyon dedikleri bir kağıt. Şimdi bunu nasıl alacağınızı anlatacağım. Eğer bir otelde kalıyorsanız otel zaten size registrasyayı veriyor. Ama siz örnek veriyorum bir arkadaşınızın yanında kalacaksınız. Eğer 3 günden fazla kalacaksanız bu registrasyon işlemini ilgili birime giderek bizzat sizin yaptırmanız gerekiyor. Bu saymış olduğum 3 evrak olmadan Rusya'da hiçbir yere gitmeyin. Çünkü bunlar sürekli yanınızda taşımanız gereken evraklar. Şimdi bir diğer önemli konu da şu, operatör konusu. Hangi operatörü seçmeniz gerekiyor? Öncelikle buradaki operatörler hakkında şöyle söyleyeyim. Bizim mesela Türkiye'de her şeyin sınırsız, mesajlaşma, internet, konuşma hepsinin sınırsız olduğu operatörler var. Ama Rusya'da böyle bir operatör yok. Onu size söyleyeyim. Mesela bazı operatörler sınırsız internet verirken mesajlaşmayı vermiyor. Veyahut sınırsız mesajlaşmayı verirken internetin sınırlı oluyor. Örnek veriyorum 30 GB, 40 GB internet kullanma hakkı veriyor. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Bunun dışında bankacılık sisteminin çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi banka hesabı açtırmanız için gerekli olan evraklardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi tabii ki pasaportunuz, vizeniz. Onun dışında göçmenlik kağıdınız ve üçüncü olarak en önemli kağıt registrasyon kağıdı. Otel bunu size ıslak imzalı olarak veriyor. Bunu burada belirteyim. Şimdi siz bu evrakları alıp Siberbank'a gittiğiniz zaman banka hesabı açtırmanız gerçekten çok kolay. Şimdi nasıl olduğunu size anlatacağım. Bu evrakları aldıktan sonra, yanınıza aldıktan sonra Siberbank'a gidiyorsunuz ve burada bir hesap açtırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Daha sonra Siberbank'ta şöyle bir durum var. Eğer siz Rusya'dan bir numara almadıysanız Siberbank size mobil hat veriyor ve interneti sınırsız. Gerçekten de çok hızlı. Banka kartınızla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Eğer banka kartınıza isminizin yazılmasını istiyorsanız banka kartınız 7 veya 10 iş günü içerisinde çıkıyor ve gidip başvurduğunuz şubeden almanız gerekiyor. Ama eğer banka kartınıza isminizin yazılmasını istemiyorsanız banka kartınız anında çıkıyor. Anında. Şimdi gelelim Rusya'daki operatör fiyatlarına. Diyelim ki sınırsız bir internet olan operatör almak istiyorsunuz. Bunun fiyatı en az 2000 ruble. Bu keskin ayrımı burada belirteyim. Bunun dışında beni şaşırtan şeylerden bir tanesi şu. İsmailovo Kremlin'ine gittiğimde bir dondurmanın fiyatıyla 100 gramlık bir tavuk etinin fiyatı orada aynıydı, biliyor musunuz? 200 rubleydi fiyatı. Hem dondurma 200 ruble hem de 100 gramlık bir tavuk etinin fiyatı 100 ruble. Pardon, 200 ruble. Yani ben buna gerçekten çok şaşırmıştım.
Şimdi bir diğer önemli olan konu trafik konusu. Burada insanlar çok sabırlılar. Çok sabırlılar gerçekten. Çok böyle trafiği tehlikeye sokacak bir durum olmadığı müddetçe kornayı kullanmıyorlar. Bizde biliyorsunuz kornadan geçilmiyor. En ufak bir şeyde hemen kornaya basıyorlar. Burada durum böyle değil. Burada bizim şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bazı trafik ışıkları var mesela. Hem yayaya aynı anda yeşil ışık yanıyor hem de araçlara yeşil ışık yanıyor. Moskova'da böyle bir durum söz konusu değil. Sadece bazı trafik ışıklarında şunu görebilirsiniz. Bisiklet ambleminin olduğu bir yeşil ışık var. Ama bu bisikletler için mi yoksa sadece motorlar için mi bunu bilmiyorum. Ama böyle bir ışıkla karşılaşırsanız kesinlikle şaşırmayın. Burada diyelim ki karşıdan karşıya geçeceksiniz yaya geçidinde ama hiç kırmızı ışık yok. Şoförler bekliyor biliyor musunuz sizin geçmenizi? Yani bizim Türkiye'de genelde beklemiyorlar. Tabi bundan tüm hani trafik kurallarına ellerinden geldiğince uyan şoförleri tenzih ediyorum. Onlar hepimizin baş tacı. Ama dediğim gibi burada trafik kurallarına çok uyuluyor. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Buradaki herkeste araç içi kamera var. Dolayısıyla bir şoför hata yaptığı zaman bir kişinin kamerasına takılmazsa öbür kişinin kamerasına mutlaka takılıyor. Şoförün yaptığı hata. Şimdi fark ettiğim bir diğer konu şu. Bizde mesela bazı kendini bilmez esnaflar var. Ve turistleri gördüğü zaman bir şeyin daha doğrusu fiyatını 2-3 katına satmaya kalkıyorlar. Örneğin bir dondurmayı 2-3 katı fiyata satmaya kalkıyorlar. Ben burada hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Tabii yine bu konudan dürüst esnafları tenzih ediyorum. Onlar da yine başımızın tacı her zaman. Yani burada insanlar sizin Rusçayı nasıl konuştuğunuzdan Rusya'da yaşayıp yaşamadığınızı zaten anlıyorlar. Yani bir turist olup olmadığınızı hemen anlıyorlar. Ve buradaki birçok insan benim zaten turist olduğumu anladı. Esnaflar da buna dahil. Ama hiçbirisi bana 2 veya 3 katı fiyata bir şeyi satmaya kalkmadı. Normal fiyatı neyse bana onu söyledi. Bu arada burada yine sanırım Pushkin'in bir anıtı var. Az önce size birkaç defa gösterdim de insanlar vardı. Şimdi Türkiye'den gelenler için burada Türk yemeklerinin bulunduğu restoranlara da gitmeniz mümkün. Bunlar tamamen Türkler tarafından işletiliyor ama fiyatlar ne durumda onu bilmiyorum. Onlar hakkında kesinlikle bir şey diyemem. Ama dediğim gibi yani burada eski Arbat Caddesi'nde Türk esnafları özellikle fazla. Oralara gidip Türk yemeklerini yiyebilirsiniz. Yani bizim Türklerin şöyle bir huyu var. Yabancı bir ülkeye gittiği zaman yani illaki Türk yemeklerini arıyorlar. Ama ben burada hiç öyle bir şey yapmadım. Kaldığım otelde Margarita adında bir tane bayan var. Az önce
size söylemiş olduğum kaşa, akroşka, zapikanka, buterbrodu gibi yani yemekler o derece lezzetli ki ben Türk yemeklerini burada aramadım. Onu söyleyeyim. Yani keşke şurada şu Türk yemeği olsaydı da bunu yeseydim demedim hiç. Bu da bence önemli bir konu. Ve burada bana herkes çok nazik davrandı. Yine çok teşekkür ediyorum Rusya halkına. Az önce de söylediğim gibi ben burada kesinlikle kötü hiçbir şey yaşamadım. Kötü hiçbir deneyimim olmadı. Ve herhangi bir yardıma ihtiyacım olduğu zaman buradaki kolluk kuvvetleri bana çok yardımcı oldular. Şimdi ben bu parkı sizlere gösterdim. Bu arada parkı birkaç defa dolaştım. Parklar demişken şöyle de söyleyeyim. Parklar gerçekten çok geniş. Yani buradaki en küçük parka en az 2 tane Türk yapımı, yani Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerden en az 2 tane sığar. Bu da gerçekten çok önemli ve parkların hem peyzajı hem de süslemesi o kadar çok hoşuma gitti ki ben bayıldım. Yani gerçekten bu konuya önem gösteriyorlar. Önem göstermeleri gerçekten çok iyi. Bir diğer önemli konu da müzeler konusu. Şimdi müzeleri de burada gerçekten çok iyi koruyorlar. Yani bu konuda da tebrik etmek lazım. Müzeler gerçekten çok iyi korunuyor. Ben mesela burada Stalin'in 3 tane sığınağına gittim. Bunlardan bir tanesi Bunker 703, diğeri Bunker 42, bir diğeri ise Bunker Stalin adı verilen sığınak. Yani sistemleri, daha doğrusu sığınakları o derece güzel korumuşlar ki sistemler hala ilk günkü gibi çalışıyor. Bu da beni etkileyen önemli şeylerden bir tanesi olmuştu burada. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim, kendi değerlerine sahip çıkıyorlar. Bu da çok önemli bir şey.
Buradaki insanlar kaç yaşında olursa olsun neşelerini hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Bu çok önemli. Bahsetmeyi unuttuğum bir diğer önemli konu da buradaki taksi olayı. Nedir o olay? Hemen ondan da bahsedeyim. Şimdi size tavsiyem şu. Buraya geldiğinizde mutlaka Yandex taksi kullanın. Havalimanından indiğinizde yine orada Türkiye'de olduğu gibi taksiciler bekliyor olacak zaten. Lazım mı, taksi lazım mı vesaire diye bana da sordular. Şimdi fazla fiyata gitmemek için bir yolu, size tavsiyem Yandex taksi uygulamasını kullanmanız. Yandex taksiyi kullandığınız zaman nereye gideceğinizi seçiyorsunuz. Daha sonra orada ödeyeceğiniz fiyat çıkıyor. Tabii bu fiyat şöyle bir şey, daha doğrusu şöyle bir durum söz konusu fiyatlarda. Şimdi gündüz vaktiyle gece vaktinin fiyatları biraz farklı. Yani örnek vereyim, ben Vnukovo havalimanında indim ve kaldığım otele yolculuğum nereden baksanız 1 saat sürdü. Şimdi gündüz gitseydim benim ödeyeceğim para 1400-1600 ruble arasındaydı. Ama gece gittim, ödeyeceğim para 1800 rubleydi yani. Yani gece biraz da fiyat farkı oluyor Türkiye'de olduğu gibi ama çok fazla değil öyle. Ve buradaki taksiciler şey yapmıyor. Hani uzun mesafe ya da kısa mesafe ayırt etmiyor. Tabii yine bu konudan hani görevini layıkıyla yapan, insan ayırt etmeyen, turist olsun, yabancı olsun, insan ayırt etmeyen taksicilerimizi bu konudan muaf tutuyorum. Onlar iyi ki varlar. Ama dediğim gibi burada yabancı ya da yerliymiş öyle bir durum söz konusu değil taksi konusunda. Ve ben 1 saatlik yolu dediğim gibi 1800 rubleye gittim. O da bir gece vakti olduğu için. Ve şöyle söyleyeyim. Yandex, siz taksiye bindiğinizde şoför de sizin ödemeniz gereken fiyatı sistem üzerinden görebiliyor. Bu gerçekten çok çok faydalı bir şey. Yani dolayısıyla sizin burada fazla fiyat ödemeniz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu söyleyeyim yani. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Burada ulaşım konusunda şöyle bir önemli konu daha var. Siz mesela diyelim ki bir tane metro kartı aldınız. Metro kartını alırken size
Eğer bir turistseniz başka şehre gidip gitmeyeceğinizi soruyorlar. Eğer başka bir şehre gidecekseniz tatil süreniz içinde yine ona uygun metro kartı veriyorlar. Bu arada bu metro kartı tramvaylarda ve elektrikli otobüslerde de geçerli. Yani onlar için ekstradan bir kart almanıza gerek yok. Bu da önemli bir şey. Şimdi birazdan ekranda size buradaki metro kartının nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Bu arada burada şöyle bir şey de mümkün. Mesela diyelim ki tatil süreniz benim gibi bir aysa 1 aylık sınırsız metro kartı almanız mümkün. Ben 1 aylık sınırsız metro kartını 3020 rubleye almıştım. Yani 1000 lira bile değil Türk parasıyla. Bakın şu an yaya geçidinden geçiyorum. Herhangi bir ışık yok burada. Ve şoförler yavaşlıyorlar. Yani ben buna burada en az 2-3 defa şahit oldum. Bir ara müzenin bir tanesine gidiyordum. Şey yok, kırmızı ışık yok. Sadece bir tane yaya geçidi var. 10 tane de araç. Bekliyorlar böyle. Şimdi ben de onlar geçecek diye bekliyorum. Neyse işte biraz bekledik böyle. En öndeki kadın bana geç işareti yaptı. Ben geçtim. Daha sonra trafik akmaya başladı. Yani o kadar insan benim geçmemi bekliyormuş. Ve hiçbirisi biliyor musunuz? Kornaya basmadı yani. Trafik konusunda gerçekten çok sabırlılar. Şimdilik bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Anlatmayı unuttuğum bir şey varsa sizden özür diliyorum. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa da elbette ki yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bilgi sahibiysem net bir cevap veririm.